Merhaba. Merhaba. Bugün kaşarlı sakristan yapacağız. Kaşarlı sakristan yapmak için milföy hamuruna ihtiyacımız var. Aynı palmiyede yaptığımız gibi üst üste koyup erimeye bırakıp bütünleşmesini bekledik. Eski kaşara ihtiyacımız var. Sakın nasıl olsa taze kaşar koysam da aynısı olur diye düşünmeyin. Taze kaşar koyduğunuzda taze kaşar hamurundan önce pişiyor, yanmaya başlıyor. Mutlaka eski kaşar. Birazcık un, tezgaha serpip açabilmek için ve yumurta sarısı. Evet. İhtiyacımız olan malzemeler bunlar. Şimdi çalışmaya başlayalım. Burada bir şey mi yapıyorlar? Şimdi hamurumuzu açtık, hazır. Şimdi kaşar rendelenecek. Daha rendeleyecek kaşarı. Ardından bunun üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Rendelenmiş kaşarları serpeceğiz. Merdane ile üstünden geçeceğiz. Sonra da diğer göreceğimiz işlemi yapacağız. Şimdi Dahan peynirleri rendeledi. Şimdi fırçayla yumurta sarısını hamurun üzerine eşit bir miktarda sürecek. Batırıyoruz ilk önce. Sonra alıyoruz ve öyle. Batır, bolca batır. Vay be. Ben de tepsiyi ayarlayayım o sırada.
Tamam yavrucuk. Şimdi bir görevin daha var. Oley, görevlerim bitmiyor. Bu kaşarları bunun üzerine serp eşit bir şekilde. Her şey eşit. Sanki kaşar çok gelecek gibi düşünmüştüm. Gerçekten de yani tam yetmedi bile. Birazcık daha ben rendeleyeceğim şimdi. Dahan da bana yardım etti. Şimdi merdane ile şöyle üzerinden çok hafif geçiyorum. Çok bastırırsam merdaneye yapışır. Çok bastırmadan sadece hamurla bütünleşmesini sağlıyorum. Çünkü birazdan yapacağım işlemde bunun faydasını göreceğiz. Bu işlemi yapmazsak dağılıyorlar. Bunları biraz evet pizzaya benzedim. Birer santimlik şeritler halinde kesiyorum. Şimdi bu kestiğim şeritleri burgu yaparak kıvırıyorum. Burada yapmam gereken şu şekilde olması. Yani aradan kaşarlar gözükecek şekilde kıvırıyorum.
kaşarla yapmayı bir kez ben denedim. Sizi uyarıyorum çünkü kendim denedim. Bana da öğreten ustamız söylemişti. Dinlemedim. Evde taze kaşar vardı. Eski kaşar yoktu. Ne olacak ki dedim. Yapayım dedim. Gerçekten olmuyor. Rezalet. Hamur çiğ kaldı. Peynirler yandı. Benim annem bunu çok severdi. İkinci tepsi de bu şekilde hazır. Epey bir parça çıkıyor o kadar milföyden ve kaşardan. Şimdi bunlar 10'ar dakika buzdolabında dinlenecekler. Ardından 170 derece ısınmış fırında yaklaşık 20-30 dakika arası pişecekler. Nefis kaşarlı sakristanımız hazır. İşte böyle çok güzel kıtır çubuklar oluşmuş oldu. Bu videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.